Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Uzun zaman sonra ben de iyiyim. Yalı Çapkını bölümü de iyi. Hatta sezonun belki de en iyi bölümüydü. Bence ikinci sezonun başlangıç bölümü gibi bir şey oldu hakikaten. Hani birinci sezonun finalini düşünün. 2'de de aynı karakterleri farklı kişilere konumlandırın. Direkt sezon başlangıcı bu olsa herhalde hiç şaşırmazdık gibi bir şey oldu. Sezonun bitmesine 12-13 bölüm kala aslında olaylar yeni başlıyor bence. Yalı Çapkını 62. bölümü konuşuyoruz abi. Haftalar boyunca özellikle sosyal medyada, haber sayfalarında, senarist tarafından, yapım tarafından sürekli bir 62. bölüm işaret edilmişti. Gerçekten memnun kaldık mı bu 62. bölümden abi? Ya şöyle söyleyeyim, ilk yarım saatiyle benim tüylerim diken diken oldu izlerken. Ya dedim ki ya evet buydu ya bu dizi, niye bu kadar, hani neden bu zamana kadar yazamadınız ki? Madem bunun formülünü biliyordunuz ki biz bölümler boyunca da burada anlattık. Bu yorumları yapan birkaç kişi de daha var. Onlar da aynı şeyleri söylüyorlar. Onları da takip ediyorum. Medyada insanların da Twitter'da söylemleri vardı, teorileri vardı. Böyle yazsanız nasıl olur falan tarzında diye. Biz hatta spoiler videomuzda da konuşmuştuk. Ben olsam ne yapardım tarzında. Benzer şeyleri gördük. Nitekim aileyi kestirip attı. Birazdan mafyatik olayı hemen kapattı. O zaman bölümler boyunca neden yazdın? Reytingler düşünce işte biraz yangın yerine dönmüş Yalı Çapkını. Görüntü anlamında da bence bu bölüm çok uzun planları izledik ve dinamikti. Kamera steadicam'le çekilmiş çok fazla sahne vardı. Herkes aynı anda aynı olayın içerisinde farklı tepkiler verdi ve ana karakterlerimiz üzerinden ilerleyen bir bölüm oldu. Seyran'ın Yalı'ya girmesi çok flash bir olaydı bence, geldi. Ondan beklediğimiz şekilde Halis Ağa'ya hesap sordu. Ferit aynı şekilde farklı bir olayı öğrenince Seyran'ı aldı elinde de silahla falan. Hani yüreği olan varsa gelsin. Hodri meydan dedi bundan sonra. Aslında senaristin de orada bir mesajı olmuş oldu. Tamam, madem benim yazdığım şeyi sevmiyorsunuz o zaman ben de sizin seveceğiniz tarzı iş yapayım dedi ve kendisine bir hodri meydan yaptı. Aslında kendisine bir challenge koymuş oldu. Böyle olacaksa canımı yiyin, okey. Ha yine de bölümde aksamalar oldu ilerleyen kısımlarda ama finalle toparladılar gibi oldu. Şu önemliydi. Artık dış etkenleri biraz kenara bırakalım. Tabii ki de yine eksiklikler var hikayede. Düzeltilebilecek şeyler var. En başından beri yapılması gereken şey neydi ikinci sezonda? Yalı'nın içerisindeki karakterler arasından çatışmalar yaratmandı. Sonunda mesela bunu başardılar. Hangi konuları başardılar? Konuşuruz konu başlıklarında. Yani çok şeyden bahsettiğin için biraz karmaşık olarak dalacağım ama şimdi önce Seyran demiştin, yani bir hanım ağa Seyran gördük, bir alfa Seyran gördük. Ya şunu anlamıyorum işte, yani 25 bölüme yakın saçma sapan bir Seyran yazıp da tekrar Seyran'ı eski ilk sezondaki haline tekrar döndürme fikri olmuyor bence ama tabii ki bu bölüm özelinde bunu söylemiyorum. Yani bölüm güzel bir bölümdü, bu kesinlikle şey değil ama yani bu çok fan gaz alması gibi geliyor bana. Genel olarak hem Ferit tarafında hem Seyran tarafında hem Yalı'daki olaylar hep bir fan gaz alması var bu bölüm açısından ve bunu daha önce yaptılar. Daha önce de çok beğendiğimiz bölümler oldu ama ondan sonra tekrar bir felakete sürüklendik. Ben şundan korkuyorum, yani bu kadar iyi bölümden sonra yine bir felakete sürüklenme durumu olabilir mi diye. Çünkü bu yapım bunu çok yapıyor. Ya bilmiyorum yani. Neyse, bölümün detaylarına geçelim istersen. Şimdi büyük bir puntoyla Hodri meydan yazılı bir planla açıldı hemen sahne. Berkono'ya bir atıfta bulunulmuş sanki orada. Kuvvetli bir Alkış dizisinden hatırladığımız bir yazı karakteriyle gördük. Daha sonrasında tabii ana hikaye şu şekildeydi. Orhan Yalı'ya döndü. O sırada Kaya zaten delirmiş durumdaydı. Sunay'la arasında büyük bir gerilim oldu. Elini kaldırdı orada ve biz aslında Yalı Çapkını 26. bölümde bölüm sonuna bir atıf gördük. Neydi o bölüm sonu? Ferit Seyran'a elini kaldırmıştı ve Seyran evi terk etmişti. Aslında dizinin yokuş aşağı gitmesinin sebebi olan durumlardan bir tanesi de, en büyük nedenlerinden bir tanesi de o bölümdü. Sanki bir ders mi aldılar? Ya bence sorunun nerede çıktığını çok iyi çözümlemişler. 26'dan sonra dizide acayip bir fanlar özelinde dizi bırakış olmuştu kadın izleyiciler bazında. Ya çünkü Ferit'in şiddete kadınlar özelinde meyilli olduğunu ben hiçbir zaman savunmamıştım zaten. Öyle bir şey olduğunu düşünmemiştim. Ve o karakterin öyle bir şey yapması ve Seyran'ın onu tutması falan orada zaten aslında çok şey anlatıyordu. En büyük yanlışı orada yaptılar. O noktadan sonra zaten Seyran'la Ferit hiçbir zaman eskisi gibi çok da birleşemedi. İyi de olamadı. Ta ki bu bölüme kadar, bak 62'ye geldik. 26'dan 62'ye kadar. Ya tabii arada bir Fuat öldükten sonraki meseleler var. İlk vuslat gerçekleşmesi falan, bunlar var tabii. Ya onlar var ama birkaç bölüm sürdü, devam etti falan. Yani yine çok ilerlemedi. Aslında tam bir arınma kısmı yaptı bence Günger Bey kendi açısından. Dedi ki bir dakika, evet benim en büyük sıkıntılarımdan birisi buydu. Diyorduk ya, freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gitmesindeki sebep aslında oydu. Mafyatik olaylara çevirmemle diziyi. Tekrardan aynı şeye döndü ve hızlıca bir kapanışa doğru gitti. Çünkü izleyici bunu istemiyor. Normal bir dizide bence bunu yapabilirsin.
yapabilirsiniz. Ferit eline silah da alır. Seyran için birilerini de vurabilir. Bir töre dizisi yapsanız okey, hani eşkıya karakteri yaratabilirsiniz Ferit'ten falan. Ama hani bu dizi öyle bir dizi değildi. Kendisi de zaten bu konseptin yaratıcısı olarak dedi ki bir dakika. Bu dizi 3 reytinglere falan düştü. Benim yazdığım şey böyle olamaz. Yapımla da konuşulunca buraya doğru eski temposuna evrildi. Nitekim reyting de yükseldi bu hafta. Tabii hemen Suna Kaya muhabbetiyle devam edeyim. Suna'yı yalıdan almaya çalıştılar. Suna dedi ki burası benim evim. Tabii ki bölümün ilerleyen dakikalarında tekrar Suna ile Kaya'nın bir barıştığına dair sinyaller gördük. Tabii burada Suna tarafında bir de Seyran'la arasının yine bozulduğunu, yine aralarında bir gerginlik olduğunu bölüm içerisinde gördük. Dilersen aslında bizim de beklediğimiz bölüme geçelim. Seyfer bölümüne geçelim istersen. Sonunda barıştılar abi. Evet, gerçekten biz hep diyorduk ya, bu dizinin en büyük sıkıntısı neydi? Olaylar oluyor. Aynı olayı full devam ettiriyorsun. Asla yüzleşmiyor hiçbir karakter ve kapanmıyor. Yeni bir olay da başlamıyor. Ekstra yeni hikayeler açıyorsun ama sen ana hikayendeki hiçbir şey ilerletmiyorsun. Biz bölümler boyu Seyran'la Ferit'in birbirlerine aslında saçma bir olay üzerinden res çektiklerini ya da bazı şeyleri birbirlerine anlatamadıklarını gördük. Çok rahat bir şekilde bu bölümdeki gibi çözülebilecekti her şey. Bir iletişimsizliğin sonucunu gördük aslında. Bu bölümde de en sonunda konuşmaya, işlerini dökmeye karar verdiler işte. Ferit aslında Pelin'le bir şey yaşamamış olduğunu anlattı. Çocuğun da o noktada kendisinden ne olup olamayacağını şüphelendiğinde biraz aptallık yaptığını. O noktaya geleceğiz. Bence Seyfer tarafından devam et. Çünkü onunla alakalı ilginç durumlar ortaya çıkacak. Pelin bölümünü bence bir kenara at, oraya geleceğiz. Tamam ya, keşke senarist de Pelin'i komple atsa ama yani onu yapamıyoruz. Çok da bölümler boyunca aslında hikaye biraz oraya da kayacak. Hani Sertel Pelin mevzusu Ferit'in bu bölümde eline silah almasıyla birlikte ilginç bir mesaj verdi diğer bölümlere. Bakalım neler olacak o konuda da. Senarist ısrarla orayı devam ettirmek istiyor. Yani bazı şeyleri iyi yapsa da o konudan bir türlü vazgeçemiyor. Şimdi Seyfer bölümüne geri dönecek olursak, o söylerken ben dilim sürçecek zannettim. Çünkü bayağıdır demiyorum ya bu kelimeyi. Hani çok ilginç geldi bana yani bu anlattığım şey. Yılda uzun bölümler sonrasında Seyfer izledik ve aslında o 26. bölümde yapılan hatadan sonra ilk defa onların bu kadar birbirlerinin içlerini döktüklerini gördük. Hani tekrar evlenmelerinde bile bu kadar yakın değillerdi. Çok büyük yaşadıkları bir olayla birlikte Afra Saraçoğlu'nun inanılmaz o kendisine Orhan Bey'in durumu yüzünden açıkladığı kısımda acayip bir panik atak var geçerek oyunculuğu. O sahnede şöyle bir durum var. Seyran evi terk ettikten sonra Pelin hamileliğiyle birlikte diyelim, Game Over tabelası hep yanıyordu. Evet. Odanın içinde, hatırlıyor musun? Hep yanıyordu. Yani her dakika gördüğümüzde Ferit yanından geçtiğinde, odada herhangi bir sahne olduğunda Seyran Ferit'e Orhan Bey yüzünden olduğunu söyleyip Ferit Seyran'a sarıldığı anda da tabela söndü. Buna da güzel bir dokundurma yapmışlar reji tarafı. Evet, bir de bölümler boyunca aslında o dediğimiz gibi Game Over şey vardı arkada bulunan. Onun sönmesini de iyi düşünmüşler. Ya bir dakika, acaba buradan bir detay mı yakalasak diye. Onu da boşuna koymamışlar demek ki. Kavuşacaklarını bir gün biliyorlarmış ama o kadar uzun süre olunca belki onların bile aklına sonradan gelmiş olabilir. Ve ondan sonrasında Ferit bu olayları öğrenince, gerçekten Seyran hala onu sevdiğini de bu bölüm kesinlikle anlayınca, zaten hani bu konuyu hep şüpheleniyordu ama nedenini öğrenemiyordu. Neden Seyran, neden yani o adamla o birlikte olmak istiyorsun? Baban mı zorla veriyor seni falan diyordu. Bu bölüm öğrendik. Olay çözümlendi ama bence asıl çözümlenen şey Ferit'in kendi arınmasını anlatmasıydı. Bu bölümün en büyük kazananı Ferit oldu. Seyran da bir yana kazansa da Ferit açısından kendisini sonunda anlatabildi ya. 62 bölümdür yani hiç kimseye kendisini anlatamayan adam en sonunda hayatında tek doğru iletişim kurabildiği insan ve aslında hayatının aşkını anlatabildi kendisine. Derdini anlattı. Hikayede çözülmeye başladı sonunda. Hani okey, biraz da birlikte olsunlar ki mücadele etsinler diğerlerine karşı, onu izleyelim. Sanki o şeye doğru gidiyor hikaye. Kaya Suna, Ferit Seyran ve bir noktada da Halisa ile Hatice halanın evliliği arasındaki çatışmayla birlikte buraya yıl içerisinde dönecek bir dramaya gidiyor. Orhan kanadı da var. Bir dışarıda da Pelin'le Sertar kanadı var yan çatışma olarak. Şimdi bu bölüm özelinde şöyle bir durum vardı. Barışmalar özel bölüm gibi bir şey gördük. Şimdi önce tabii dediğimiz gibi Seyran'la Ferit bir barıştı. Artık tekrar kavuştular. Halis'le Hattuç tekrardan birbirleriyle kavuştular. Halis Hattuç'a evlenme teklifi etti. Tekrar yanımda ol dedi ona. Tabii ki Hattuç hemen gemileri suya indirdi tabii. Orhan Gülgün tekrardan bir barışma yoluna gittiler. Ve tabii hani bölüm başında kavgalı olsalar dahi tekrar barışma yoluna giden bir Kaya Suna var. Yani senarist ve özellikle yapım tarafı demiş ki abi 62. bölümde neyi yıktıysak, parçaladıysak her şeyi tekrar birleştirelim. Bundan sonra bu hikayeler üstünden ilerleyelim demiş. Yani şimdi mi geldi aklınıza? Anlamak mümkün değil. Söylenecek bir söz bulamıyorum senaryo ve yapım ekibine. Şimdi Orhan tarafı
tarafına geçelim istersen. Orhan tarafı aslında bizim de asıl Yalı Çapkını. Hep konuştuğumuz, hikayesi açısından da çok şey vaat eden bir karakter. Abi Yalı'ya geri döndü. Tüm ailenin Ökkeş meselesini öğrendiğini gördük ve Orhan'ın orada bir kudurduğunu gördük. Kafayı yedi. Ne yapacağını bilemedi tabii. Çok iyiydi. Ve sonra tabii Ökkeş Ağa mevzusunun kolaylıkla paket edilmesiyle birlikte Orhan Konsiya'nın deyimiyle şeytanıyla yüzleşti. O noktada da Ökkeş Ağa'yı dövdü diyebiliriz. Peki sence bölümün en pik noktası, objektif olarak bakarsan, Orhan'ın Ökkeş Ağa'dan intikam alması mıydı yoksa Seyfer'in tekrar birleşmesi miydi? Dizinin fanı olarak ben mesela Seyfer'in birleşmesi derim ama eğer objektif olarak bakacaksam bu sezonki bütün karakter gelişimlerini incelediğimde Orhan'ın bunu hani son dakikaya kadar yapamayacağını hissettiğimde onu yapması inanılmaz bir karakter gelişimiydi. Ben bölümde objektif olarak bakarsak en çok orayı beğendim yani. İnanılmaz bir sahneydi. Adam nereden nereye geldi ya? Dünyanın en pısırık insanıydı. O banyo sahnesi de çok iyiydi bence. Beni yıkar mısın Gülgün? Ben kendime dokunmak istemiyorum dediğinde ellerinin böyle titremesi falan. Daha sonrasında onu yıkaması, Gülgün'ün orada ağlaması falan. Adam çok büyük şeyler yaşadı ve artık bahsettiğimiz olay bambaşka birine evrilecek sanırım. Babasına daha kafa tutan birisi olacak. Belki de bu evliliğe de karşıda çıkabilir babasının evliliğine. Ben öyle bir şey de bekliyorum. O noktada Orhan için çok iyi bir karakter gelişimi oldu. Bu sezon herhalde Sunay'ı bozdular. O kadar iyi gitmedi hikaye ilerleyişi ama Orhan inanılmaz yazıldı ya. İki senarist de iyi yazdı yani. Ben de öyle düşünüyorum. Tabii Orhan mevzusunu etkileyen Ökkeş Ağa mevzusu da var. Geçen fragman analizi bölümümüzde şunu konuşmuştuk seninle. Bu adamları nasıl paket edecekler ya? Yani o kadar uzun uzun yazdılar. Bir bölümlük iş olabilir mi falan demiştik. Vallahi dediklerimizi ağzımıza tıktı senarist ve bir bölümde Ökkeş Ağa mevzusunu kapattı. O aksı tamamen kapattı. Tam olarak Saffet Ağa Tarık mevzusundaki kapatma gibi bir kapatmayla komple bir kapatış oldu. Tabii burada bir yüzleşme de oldu. Yani Orhan tarafında falan derken işleri çözdüler. O mevzu artık bitti. Mafyatik tarzı bir kenara aldı dizi. İnşallah Akın'dan da çok fazla bir şey yazmazlar da o kısım biter ya. Biz artık şeyi falan izleyelim. İşte Hattu Çalay'la Halis Ağa'nın düğünü olacak mı olmayacak mı? Yine bir isteme sahneleri falan gibi şeyler izleyelim. Farklı mevzular çıksın. Yalının içerisine dönsün olaylar. Çok sıkıldık mafyatik olaylardan. Evet bence saçma bir şekilde bir bölümde hızlıca kapattılar ama zaten hiç açmana gerek yoktu mafya olayını. O yüzden tebrik ediyorum. Hatasından döndüğü için senaristin kendisini bazen de tekzip etmesi güzel yani yazarların. Hattu Çala demişken Ferit'in Hattu Çalı'yı kaçırma sahnesi bence çok iyi bir sahneydi. Neden? Hem komik anlamında. Abi Ferit'in şu hallerini çok özledik. Evet gerçekten hani o komik hallerini de özledik. Bir bu kahraman kompleksine sahip olarak her şeyi böyle akıllıca planlar kurarak yapmasını da çok özledik. Mesela Hattu Çalı'yı orada kaçırmadaki planı da güzeldi. Hani aksiyonlar içerisinde yer alıyor ve aslında bir Junior Halis vibe'ı da vardı. Onda havasında estirdi. Bence şu paralel de güzel. Yani şimdi Seyran'dan vazgeçmeyen bir Ferit izliyoruz. Onun mesela Hattuç'u o aslında ve ondan hiçbir zaman vazgeçmemiş. Ama Halis Ağa zamanında kendi Seyran'ı olan Hattuç'tan mesela vazgeçmiş. Ona hiçbir zaman açılamamış. Hani şey diyor ya sen bir çiçektin. Hani solmana izin veremedin falan diyor bilmem ne. O bir korkmuş hayatını hep korkular içerisinde yaşamış Halis Ağa İstanbul'a döndüğü için. Ama Ferit mesela tam tersi o konuda. Hani çok benzese de karakter olarak hayatının aşkından dedesinden de gördüğü üzere asla vazgeçmeyen bir yapıda. Orada bir zıtlık kuruldu aralarında. Ve bu dedesinin çok hoşuna gidiyor. Yani evet. O surat ifadesinden de bunu fark ettik. Yani özellikle ipleri ele alması, Seyran'ı yanına alması falan derken dedenin suratında da bir gururlu bir bakış vardı. Şu tabii çok ilginç bir durum. Bundan da dizi içinde bahsedilmesi güzeldi. Ya Hattu Çala neymiş öyle ya muhabbeti gerçekten. Abidin'le Ferit'in konuşması da gerçekten çok haklıydı. Şimdi istersen aslında önümüzdeki bölümleri tekrar ve tekrar etkileyecek olan Pelin kanadına, Pelin aksına geçelim. Şimdi siz senaryo ekibi olarak, yapım ekibi olarak Ökkeş Ağa diye bir karakter getirdiniz. Bu Kazım Orhan mevzularını önümüze attınız. Ortalığı karıştırdınız. Diziyi mafyatik bir hale getirdiniz. Ama arkadan hep bir Pelin mevzusu dönüyordu. Biz burada aylarca söyledik mafyatik bir dizi değil, mafyatik bir dizi değil. Ki birinci sezonda da mafyatik döneme gitti. Ondan sonra dizi tekrar mafyada uzaklaştı. Sonra ikinci sezonda tekrar oraya döndü. Ama biz şunu da söyledik. Bu dizi artık Pelin özeline miadını doldurdu. Kapatın şu mevzuyu, kapatın. Bu aks bitsin dedik. Ama bu kadar iyi bölüm yazarken siz Pelin'den yine vazgeçmediniz ve bize önümüzdeki bölümlerde Pelin Serter kanadının hikayenin direkt ortasına oturtacak bir hale getireceğinizi bize resmen gösterdiniz ve bunu ufak ufak örmeye başladınız. Yahu yeter. Yapmayın şunu. Ya sen aslında söylenemeyecek her şeyi söyledin. Mesela ben artık bu noktada kızamıyorum da. Abi adamlar demek ki bir yerden bu konuyu ya talimatlar ya da gerçekten de bunu beğeniyorlar, buna güveniyorlar, bunu yazmak istiyorlar ama ne
neyin hangi altyapısına güveniyorlar hiçbir fikrim yok karakter özelinde. Yani hani Serter neyin intikamını alacak da şey yapacak? Niye Ferit'le kapışmak istiyor? Saçma bir motivasyon var orada. Pelin'e yaptıkları bambaşka bir adama döndü. Çok kafayı sıyırmış bir hale büründü. Daha sonrasında da şimdi herhalde Ferit ilerleyen bölümlerde onu kurtarmaya çalışacak. Onu da ilerleyen bölümlerde ne olabileceğine dair yapacağımız hem soru cevap videosu hem de spoiler videosunu içerecek olan içeriğimizde konuşuruz abi. Bölüm incelememizi yavaş yavaş noktalayalım. Ya son olarak şunu söylemek istiyorum. 62. bölümü haftalardır bize sinyalini verdiler. Geliyor diyor. Gerçekten sezonun en iyi bölümünü yaptılar. Ki bu sezonda 1-2 tane yine çok iyi bölüm seyrettik ama bence net bu sezonun en iyi bölümüydü. Abi böyle bir dizi yazabiliyorsunuz. Bize bunu gösterdiniz. Ama biz tabii ki bazen de bölümün ne kadar iyi olduğunu söylesek de 2-3 tane sıkıntılarını da söylemek zorundayız. Bu sıkıntılardan en büyük yanı da tabii Pelin tarafı. Ya yapmayın şunu, artık kapatın şu hikaye, bitsin. Biz artık bir yalı draması seyredelim. Kaya, Suna, Ferit, Seyran, Orhan, Gülgün, işte Asuman, Hattuç, Halis, böyle bir drama seyredelim. Yani ifakat, yani orada bir Seyran İfakat'in hanım ağa olabilme çekişmesini seyredelim yalı içinde. Aynı zamanda Suna da o devreye girsin. Suna'nın da ortalığı kavurduğunu görelim. Öbür tarafta Kaya ile Ferit'in tepede varis olabilme mücadelesini izleyelim. Kaya'nın Ferit'e bir alttan alta onu ayağını kaydırma durumlarını seyredelim. Olsun bunlar. Latif tarafını da tekrar izleyelim. Geçen bir yorumda gördüm. Siz hani Latif tarafının niye geldiğiyle alakalı eleştiriler yapmıştınız. Abi biz orada şunu söyledik. Siz Latif'i getirdiyseniz yazın. Evet. Bize getirmenize gerek yoktu. Biz bunu söyledik size. Hani bu kadar bölümdür yazmıyorsunuz. Yazmanıza artık gerek yok dedik. Ama şu an siz Latif'i getirdiyseniz birkaç hafta önce abi devam ettirin. Biz bunu söylemeye çalıştık aslında. Yorumlardaki atıf da oydu bizim için. Bunları yapın. Ratinglerinizi zaten yükselteceksiniz. Belli zaten. 1,5 puan yükseltmiş zaten ratingleriniz. Bunları yapın. Keyfinize bakın. Kesinlikle öyle ya. Yalı Çapkını atıyorum 3 reytingleri falan geçecek bir dizi değildi yani. Biz hatta kendimize bölümler boyunca hep şey diyorduk ya, bu diziyi nasıl tahammül edebiliyoruz falan izlemeye. Ama işte onlar da kendileri tahammül edememiş ki bir noktada iyi bir bölüm çıkartmışlar ortaya. Bundan sonrasında aslında çok değişik şeyler olacak. Hep o bahsettiğimiz taht savaşları başlıyor diyebiliriz. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Yeni incelemeler için takipte kalın. Görüşmek üzere.